Bugün günlerden Kastamonu. İncecik. Burada Kastamonu'ya özgü simitleri gördük. Şöyle kel simit diyorlar. Hemen bir tane alalım. Böyle üzerine soğan ve biber de ekleniyor. Kastamonu'nun meşhur pastırmalı ekmek. Pastırma, soğan, baharat karıştırıyoruz. Ya. Yan tarafta fırında. Ustam böyle açılan hamurları işliyor. Pişmesi çok uzun sürmüyor. Yaklaşık 2-3 dakika. Burada böyle helva kestirip alabilirsiniz. Sarımsaklar bu şekilde lokumla yapılıyor. Evet dostlar, şimdi Kastamonu'ya geldik. Geceyi burada geçirdik. Merkezdeyiz şu an. Meydanın hemen yan tarafında ara sokakta kaldık gece. Kastamonu merkezde de ciddi bir park problemi var. Gördüğümüz kadarıyla etrafı turladık. Neredeyse tüm sokaklar dolu yani. Şimdi sabah uyandık, kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Tabakoğlu'ndan pastırma alıp güzel bir pide yaptıracağız. Pastırmalı pide. İlk defa deneyeceğimiz bir şey. Bakalım lezzeti nasıl. Hadi gidelim. Şimdi Tabakoğlu'na giderken böyle site simitçisi var. Burada Kastamonu'ya özgü simitleri gördük. Şöyle kel simit diyorlar. Hemen bir tane alalım. Kolay gelsin usta. Simit alacaktım bir tane ya. Bir tane. Böyle çok güzel odun fırınlarında yapılıyor. Bir tane tadımlık alalım. Simit sıcacık. Çıtır çıtır. Hemen tadına bakalım. Hemen kalite kontrol birimine kalite yaptırıyoruz. Test yaptırıyoruz. Buyur bakalım küçük hanım. Kastamonu kel simit hayatım. Sıcak ama. Tadı güzel. Sen de bir bak. Sade hamur. Ama şey gibi böyle. Köylerde bazlama yaparlar ya. Tadı biraz odandırıyor. Susamsız böyle sade sevenler için bayağı iyi. Orada susamlı da vardı. Deneyecektim ama biz kahvaltıya gittiğimiz için malum buranın meşhur olan simidi böyle kel simit, yani şöyle göstereyim. Susamsız. Bunu deneyelim dedim. Yoksa öbür simitten her yerde var. Yol üstü giderken Pembehan, yani Balkapanı Hanı, çok eski bir hana denk geliyor arkadaşlar burada. Böyle yöresel yemekler yiyebilirsiniz. İçerisi de çok güzel gözüküyor. Böyle. Şimdi hedefimize ulaştık. Tabakoğlu pastırmaya geldik. Şöyle güzel bir sokağı var. Hemen buradan içeriye girip pastırmamızı alıyoruz. Şimdi 2 tane pastırmalık sipariş ettik. Ustam hazırlıyor arkada. İçeride yöresel ürünler var arkadaşlar. Biz de birkaç bir şey alacağız. Tahin vesaire. Zeytindir, tahindir. Buraya özgü şeyler özellikle almayı düşünüyorum. Çemeni merak ediyorum. Pastırmalar böyle kapılarda asılı. Camlarda. Kurabiyeler. Yeni mahsus sarımsaklar var burada. İçerisi buram buram çemen kokuyor. Çok güzel dizayn edilmiş. Tahinler. Çok güzel. Ürünler bayağı kaliteli gözüküyor. Hemen kenarlarda çemen pastırmalar asılı zaten. Böyle üzerine soğan ve biber de ekleniyor. Kastamonu'nun meşhur pastırmalı ekmeğimiz var. Kastamonu'nun meşhur Pastırmalı ekmek. pastırmalı ekmek. Çimensi, pastırma, soğan, baharat karıştırıyoruz. Ya. Yan tarafta fırın var. Orada yaptırıp yiyorsunuz. Çok güzel.
Dışarıdan geliyoruz. Tadını merak ettik. Bir deneyelim dedik. Hoş bulduk. Bu şekilde arkadaşlar fırına gidiyor. Pastırmalar böyle hazırlanıyor arkadaşlar. İncecik. Burada köy ekmeği var böyle. Tava ekmeği, siyez ekmeği ve kül ekmeği, bazlama. Burada geldiğinizde sadece pastırma değil birçok şeyden alabiliyorsunuz. Aynı şekilde gül reçeli. Şimdi ekmekliklerimizi aldık. Hemen fırına geçiyorum. Pideyi verdik. Şöyle. Şöyle fırına gönderiyoruz. Ustam böyle açılan hamurları işliyor. Küreğe koyduk fırına. Pişmesi çok uzun sürmüyor. Yaklaşık 2-3 dakika. Pastırma zaten direkt yenen bir şey olduğu için sadece soğan için. Üzerine sonradan böyle yağ sürülüyor yumuşatmak için sanırım. Şöyle. Bayağı da büyük. Alayım ben onu. Şöyle bir kişilik arkadaşlar. Şimdi diğerini hazırlıyoruz. O da aynı şekilde yağlanıp kesiliyor. Bu hale getiriliyor. Buyurun hanımefendi. Tadı çok güzel arkadaşlar. Çok iyi. İçerisi şöyle. Çok güzel. Soğan ayrı bir tat vermiş. Şimdi Kaya Pide Salonu'nun karşısından yemeğimizi yedikten sonra çarşıya dalıyoruz. Burada böyle çok güzel şeyler var arkadaşlar. Biraz nalbur bölümü gibi. Abi çekeyim mi? Biraz nalbur bölümü gibi böyle. Böyle tırpan dahil aklınıza gelebilecek her şey var. Yufka saçları. Artı şöyle büyük leğenler. Bakır semaverler. Yine eski zamanlarda köyde giyilen lastikler arkadaşlar. Kastamonu'nun yaylalarında. Hala köylerinde de dahil hala giyiliyor sanırım ki satılıyor. Çok güzel böyle. Çeşit çeşit renk renk. Sokakta yürüyoruz ama yani sokak böyle bir hareketsiz bir cansız. Burası herhalde trafiğe açık ama çok az insan var. Böyle bir az geldi yani kalabalık gelmedi sokaklar.
Dostlar, ekmekler konusunda yorum yapmadık. Kesinlikle tek ekmeklik yaptırabilirsiniz. Çift ekmeklik biraz fazla oluyor, onu söyleyeyim. Yani ben bitiremedim. Eşimin de 2-3 dilimi kaldı. Bayağı büyük çünkü. E, Çift ekmeklik 400 TL iç harcı. Tek ekmeklik 200 TL. Bu pastırma fiyatları, iç harç fiyatları. Siz tek ekmeklik alıp 200 TL ödeyebilirsiniz. Öte yandan biz çift ekmek için de pişirmeye fırına toplam 240 lira ödedik. 2 açık ayran dahil bu fiyata. Yani bir ayran pişirme ücreti artı tek pide ücreti yaklaşık 320 lira yapıyor. Ayransız 290 lira. Pişirme ücreti 90 TL arkadaşlar. Ayran 30 TL. Buradan hesaplayabilirsiniz. Pişirme ücreti 90, ayran 30. Tek kişilik iç harç da 200 TL. Ama tek kişilik ekmek iki kişiye çok rahat yetiyor. Şimdi Nasrullah Camii'nin önüne geldik. Burası hemen meydanda. Önünde sarımsaklar satılıyor yine. Buradan da alabilirsiniz. Fiyatlar yeni sezon 160'tan başlıyor kilogram fiyatı. Zaten Kastamonu'ya gelince her köşede sarımsak göreceksiniz arkadaşlar. Yine karşıda Sepetçioğlu çekme helva var, pastırma var. Onun önünde de aynı şekilde. Her yerde böyle gördüğünüz gibi sarımsak var. Geldiğinizde alabilirsiniz. Burası çok güzel bir meydan. İnsanlar böyle oturmuş. Karşıdaki şadırvanda da dahil oturmuşlar. Serinliyorlar sıcaklardan dolayı. Şu an aşırı derecede sıcak Kastamonu. Bunlar hakiki Taşköprü sarımsağı arkadaşlar. En küçüğünde bile tane iriliğini görebilirsiniz. Bayağı büyük. Mor sarımsak. Merve'nin falan gelsin. Böyle. Şimdi Sepetçioğlu'na geldik. Hemen içeriye girelim. Buranın helvaları meşhur. Süt reçeli 100 lira. Şöyle 100 lira arkadaşlar. Yine sade helvalar. Kakaolu helvalar, fıstıklı helvalar. İçerisi böyle. Buradan yine pastırma da alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Tahinler vesaire de var arkadaşlar. Direkt burada tahin çekim tezgahı var. Susamdan taze taze tahin yapıyorlar. Fiyatları da çok pahalı değil, gayet güzel. Burada böyle helva kestirip alabilirsiniz. Helvaları da mı siz yapıyorsunuz? Tabii. Kendi ürünleri. Şöyle. Sade helvanın kilogramı ne kadar? 240 lira. 240 TL. Sade helvanın kilogramı. Şöyle paketler halinde de var. Yine pişmaniyeler de var burada. Çeşit çeşit çikolatalar. Selamun aleyküm. Şöyle ustam tadımlık doğuruyor. Buradan tadımlık tadına bakabilirsiniz dedi. Tadı güzel. Şekersiz ve ağızda eriyor. Hemen kalite kontrol birimine. Sarımsaklar bu şekilde vakumla yapılıyor. Amaç Normal sarımsak değil. normal sarımsak vakum yapılıyor. Orijinal. He, bu siyah sarımsağın Şimdi Nasrullah Camii ve Şadırvanı'nın önünde şöyle bir taş gördüm. Bu nedir diye dikkatimi çekti. İlk görünüşte kuşları ya da hayvanları sulamak için, su vermek için konulduğunu düşündüm ama
Dört tarafta da var sanırım. Karşıda da görüyorum çünkü. Bunun amacı Osmanlı vakıf medeniyetinin en muhteşem icatlarından birisi olan sadaka taşları Osmanlı coğrafyasının her yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da önemli bir yer tutmuştur. Alan elin veren eli görmediği, veren elin alanı bilmediği ve yardımı yapanın kibre, yardımı almanın mahcubiyete düşmesinin önüne kesen sadaka taşları derdini kimseye açamayan fakirin ihtiyacı olunca başvurduğu bir kapıydı. Sadaka taşlarının yansıttığı medeniyet, hayırseverlik, tevazu ve inceliği gelecek kuşaklarımıza da aktarabilmek, eskiden var olduğu bilinen Nasrullah Camii ve Şadırvanı'nın önüne geçmişin hatırlanması için örnek olarak konulmuştur 2017 yılında. Buraya insanlar sadaka veriyormuş ve ihtiyacı olanlar da gelip alıyormuş. Mükemmel bir uygulama. Şimdi hemen Nasrullah Camii'nin köşesinde Sepetçioğlu Çekme Helva'nın karşısında 4 Alizade çay evi var. Buraya geldik. Biraz mola vereceğiz. Bir soğuk bir şeyler içeceğiz. Biliyorsunuz sabah kahvaltıda ayran içtik. Sıcak bir şey tüketmedik. Ben varsa bir limonata alacağım. Sen ne içersin? 2 limonata alalım. Biraz serinleyelim. Çünkü Kastamonu merkez acayip derecede yanıyor. Yani fikrimiz yaylalara kaçmakta ama bu bölgede çok fazla orman yangını var. Bu riske de girsek mi onu da bilmiyoruz ama gezilecek yerlere gideceğiz. Ben hemen gideyim. Sipariş vereyim geleyim. Limonatan var mı? Var abi. 2 tane alabilir miyim? Tabii ki. Limonatalarımız geldi arkadaşlar. Şu şekilde 25 TL. Hemen tadına bakalım. Güzel. Nasrullah Kadı Camii miladi 1506'da Hicri 912 yılında inşası tamamlanmış arkadaşlar. Hemen size içeriği gösteriyorum. Çok güzel. Meydanda eski bir tarihi ve cami. Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Tavanlar yüksek. Hemen içeriye giriyorum. Yine çok güzel eski tarihi dokulu ahşap kapılar bizi karşılıyor. Eski ama çok güzel modernize edilmiş ve eski tarihi dokusu da korunmuş bir cami.
Cami çok güzel bir restorasyondan geçmiş, modernize edilmiş ama eski tarihi dokuları da korunmuş. İçeriye girdiğinizde hem yeni hem eski bir cami görüyorsunuz. Karışık pencereler vesaire, full ahşap, metal korkuluklar. Çok güzel. Hemen Nasrullah Camii meydanından magnet aldık, böyle Kastamonu hatırası. Gittiğimiz her ilden almaya gayret ediyoruz. Burada mis gibi lavantalar. Buram buram kokuyor. Şimdi size Nasrullah Camii'nden gelince hemen böyle önünde Nasrullah Köprüsü var arkadaşlar. Böyle. Burayı da bir göstereyim gelmişken. Köprü çok eski, çok tarihi bir köprü. Böyle taştan yapılmış. Günümüz köprülerine bakarak, yani onlara nazaran daha estetik duruyor. Burası da Nasrullah Köprüsü. Şimdi ise Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Burası şehrin kalbi diyebiliriz. Hemen yanımızdan. Çok güzel. Az da olsa bir dere akıyor. Etrafı ağaçlarla doldurulmuş. Çok güzel yürüyüş yolu. Hem gölgelik hem görsel olarak çok güzel. Kastamonu'nun kalbi olan Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Kaleye çıkamayacağım arkadaşlar. Yanımızda bebek olduğu için havada aşırı sıcak. Bunun yerine size böyle drone'la havadan görüntüler çektim. Kastamonu Kalesi şehrin tahmin edebileceğiniz gibi zirvesinde bulunuyor. Çok güzel manzaraya sahip. Akşam üzeri ya da ilkbahar ve sonbahar aylarında gelirseniz kaleyi mutlaka yürüyerek ziyaret edin. Daha önce çıktığımız bir kale olduğu için de biraz çıkmadım. Size böyle tepeden görüntüler aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na geçelim. Cumhuriyet Meydanı hemen üzerinde Saat Kulesi var. Birazdan oraya da çıkacağım. İleride Saat Kulesi var. Orası da Kastamonu merkezde bilinen yerlerden bir tanesi. Benim kızlar yine karşıda dondurma alıyor. Hava çok sıcak. Şöyle merkezde Anıtlar ve Kent Müzesi var. Şimdi Kent Müzesi'ne gidiyoruz. Dostlar, biz Kastamonu Kent Meydanı'nda çok fazla kalamayacağız. Çünkü burası aşırı aşırı sıcak. Birkaç gezeceğimiz nokta kaldı. Oraları gezip Pınarbaşı'na, Orma ve Vallahi kanyonlarına, Azdavay, Cam Teras'a doğru devam edeceğiz. Diğer bölümlere inşallah. Merkezde gezecek birçok türbe, cami vesaire var. Serin bir havada gelirseniz bunları gezebilirsiniz. Biz şehrin önemli simgelerinden birkaçını geziyoruz. Yemek yiyecek keza çok güzel yerler eminim vardır. Ama bizim burada sadece kahvaltı yapma imkanımız vardı. Onu da böyle değerlendirelim dedik. Yiyebiliriz ama kuyu kebabı. Kuyu kebabı denk gelirse bir yerde kuyu kebabı yiyeceğiz inşallah. Cumhuriyet Meydanı'nda böyle anıtlar var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını resmedilen anıtlar. Hakkınız ödenmez. Hemen Kastamonu Valiliğine geldim. Şöyle Cumhuriyet Meydanı'nın üzerinde. Hemen burası da Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi. Kastamonu Kent Müzesi valiliğin yan tarafında arkadaşlar. Hemen sol tarafında anıtı görüyorsunuz. Anıttan gelince giriliyor. Baktım önce valilik binası olarak gözüküyor. Allah Allah dedim, acaba konum mu yanlış falan. Meğersem valilik binasının alt katına müze yapmışlar. Çalışma saatleri bu şekilde. Hemen içeriye giriyoruz. Şöyle içeriye girdim.
Hemen bir fotoğraf çektirelim. Evet. Fotoğrafımı çektirdim. Hemen mail atıyorum kendime. Deniz canlılarıyla ilgili böyle bir oda var girişte. Bu arada burada fotoğrafımı çektirdim. Mail olarak kendime gönderdim. Burada Allah Kanyonu ve Kastamonu'nun güzel yerleri. Yine bulunan kazılarda bulunan fosiller. Kuş türleri. Arkeolojik çalışmalar. Kastamonu'da yapılan çalışmalar sanırım. Şöyle. Müze dediğim gibi valiliğin -1'inde zemin katında böyle kulaklık takıp dinleyebileceğiniz bir bölüm de var. Böyle eski dikiş makineleri ve fötr şapkalar, buraya özgü dokuma kumaşlar. Şöyle. Burada yörede kullanılan eski sobaları görüyorsunuz. Çok eski tarihi sobalar. Yücebıyık ailesi bağışıdır. Özengici ailesi bağışıdır. Daha eskisi arkadaşlar. Bunlar kömürlü sanırım. Burada yine o dönemde kullanılan kapı kolları ve tokmaklar. İşte bunların farklılıkları, o dönemdeki anlamları ile ilgili bilgiler verilmiş. Yine dokunmatik ekranlar var her yerde. Detaylı, sesli de görsel bilgi alabilirsiniz. Böyle uzun bir koridor var. Burada yörede kullanılan tahıllar ve yemek kültürleriyle ilgili bir oda yapılmış. Taşköprü sarımsağı vesaire. Burada yörenin aşıklarını ve onların kullandığı eserleri, onların kullandığı aletleri görüyorsunuz. Tüm odalarda şu şekilde monitörler var. Bu monitörlerden anlatım yapılıyor arkadaşlar. Kulaklığı takıp dinleyebilirsiniz. Yörenin aşıkları, işte eski dönemlerde çekilen işte saz yapan ustaların fotoğrafları. Böyle. Aşık Kemali mesela. Burada yukarıdan kaleden manzarayı görüyorsunuz. Bu şekilde yukarıdan. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Burada Kastamonu'da çekilen filmleri görüyorsunuz. Bu filmler Kastamonu'da çekilmiş. Burada Kastamonu'yu keşfet var. Kastamonu'nun güzel yerleri. Mesela Horma Kanyonu, ki buraya biz de gideceğiz yarın ya da öbür gün. Bu şekilde. Ilgarini Mağarası, Vallahi Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi. Çok güzel böyle yerleri var Kastamonu'nun gezecek arkadaşlar. Özellikle gezimizin yaklaşık bir 5 günlük kısmını Kastamonu'ya ayırdık. Bu yüzden de aslında merkezde çok fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Ve güzel, mükemmel doğasına inmek istiyoruz bir an önce. Sonraki bölümlerden haberdar olmak için kesinlikle kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bildirimlere de profile girip kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni video yüklediğimizde direkt size bildirim gelsin. Hemen izleyin. Yorumlarınız ve abonelikleriniz bizim için çok değerli arkadaşlar. Kanalımız ne kadar çok büyürse biz o kadar heves ediyoruz. Daha fazla yer gezmek istiyoruz. Bu da tamamen size bağlı. Yeni yerler görmek istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olmalısınız.
Dostlar hemen yukarıda Saat Kulesi var. Geldiğinizde özellikle yürüyorsanız Cumhuriyet Meydanı'ndan Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nin ara sokağından gidip yukarıdaki Saat Kulesi'ne de çıkabilirsiniz. Saat Kulesi akşamları güzel oluyor. Şu an aşırı sıcak. Onun yerine kaleye çıkabilirsiniz. Oradan da aynı manzara, hatta daha yüksek bir manzara mevcut. Yükseklik olarak kale daha yüksek olduğu için şehre daha hakim bir noktada. Şu an Kastamonu merkez inanılmaz yanıyor. Biz bir an önce buradan kaçmak istiyoruz. Şöyle yaylalarına, güzel serin yerlerine gidelim istiyoruz. Bu bölümden de Kastamonu merkezden de bu kadardı. Dediğim gibi daha gezilecek, yenecek çok şey var biliyorum. Ama biz şehrin tamamını gezeceğiz diye zaten hiçbir zaman bir iddiamız olmadı bu zamana kadar. Biz vlog çekiyoruz. Yani vlog nedir? Günlük ne yapıyorsak anımıza siz eşlik ediyorsunuz. Kastamonu merkezde de ancak bu kadar gezebildik. Sıcak çok etkili. Yoksa akşama kadar biraz dinlenip hava biraz serin olsa akşam geziye devam edilebilir. Yine sokaklar vesaire. Saat Kulesi'dir, kaledir çıkılabilir ama zaten çoğunun drone görüntüsünü aldık havadan. Hani çıkmaya oraya kadar gidip bu sıcakta sıkıntı çekmeye de gerek yok. Şimdi karavana doğru geçiyoruz. Sonraki bölümde Kastamonu'nun cennet mekanlarından görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.